Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Kötüyüm hocam. Yani öyle bir dizi izledik ki bu hafta. Daha zaten izlenmeden bakanlık tarafından da şikayet edilmiş bir diziyle başladık. Yine tanıdığımız bir 3 harfli yapım şirketinin bir dizisiydi. Kendimi ekrana tükürmemek için zor tuttum. Özellikle flashback sahnelerinde yaşanan olaylar yüzünden bunu da çekmezler diye düşünüyordum. Şimdi istersen o dizinin adını söyle. Abi bugün Sakla Beni isimli Star TV ekranlarında yeni başlayan diziyi konuşacağız. Dizinin yapım şirketi OGM. Bir Gülseren Buğdayıcıoğlu hikayesiyle karşımıza çıkıyor bu hikaye. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunda da Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu'nun yer aldığı. Başrollerinde Uras Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asuda Kalebek yer alıyor. Abi diziyi beğendin mi? Diziyi tahammül edebilen insan varsa yani yorum yapabiliriz falan ama kast dışında hiçbir şey değil bu dizide. Yani onu söylemek lazım. Hadi o istismar olaylarını falan geçiyorum, flashbacklerde olanlar. Zaten ona gerçekten Murat Soner mod açıp böyle tükürmediğim kalır onu söylersem ama yani hak da veririm yani bu arada tüküren o kısımda. Şunu da söylemek lazım. Bir ilk bölüm değil mi bu? Pilot bölüm yani. Abi ilk bölümde neden hiçbir karakter tanıtımı olmaz? Sadece 3 karakteri tanıdık resmen ve bir sürü karakter var dizide, ne yaptıklarını falan anlamaya çalışırken beynim yandı, artık niye anlatmıyorsun falan diye düşündüm. Bir anda hikayenin içerisine dahil olduk. İncil, Naz ve Mete arasında giden bir hikaye vardı. Şaşırdık mı? Üçlü gördük abi. Yok abi, üçlüden şaşırmayız. Yine tek erkek iki kadın var yani. Ve erkeğimiz de çapkın bir erkek. Yine Yalılarda geçen bir hikaye var. Aileler tabii ki de psikopat. Yine Gülseren Budayıcıoğlu hikayesi mi dedim, daha bak araştırmamıştım. Yani ilk daha o evdeki küçüklük sahnelerini gördüm. Kızın işte öyle at olarak sürmeye çalıştığı İncile'yi, Naz'ın. Ondan sonra dedim kesin bu yani psikolojik bir drama ve Gülseren Budayıcıoğlu hikayesi. Sonra bir araştırdım diziyi durdurup. Hakikaten öyleymiş. Şaşırtmadı. OGM biraz şöyle bir şeyin altına girdi sanırım ya. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerini alalım yapalım. Abi bir noktada da kadına biraz dur demeleri lazım ya. Zaten OGM ile ortak Gülseren Buğdaycıoğlu. Evet. Önümüzdeki süreçte de hazırlanan dizilere baktığımızda hepsi OGM çatısı altında Gülseren Buğdayıcıoğlu hikayesi olarak çıkacak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum sana. Ben bu kadar kötü bir dizi başlangıcı izlemedim. Ya diziye başlamayın diye yapılmış bir başlangıç. Hiçbir şey ilerlemeyen, o kadar sıkıcı, sadece bakışma sahneleri ve müzik altı sahnelerle dolu, akmayan bir şey seyrediyoruz ve bu daha ilk bölüm. Ya ben 3. bölümde, 5. bölümde ne izleyeceğimi şu an tahayyül edemiyorum. Çünkü herhalde bakışmalardan hiç hikayede falan da olmayacak. Ya inanılmaz bakışarak kızın daha önce cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını falan anlayan bir Mete karakteri var. Flashbacklerle falan. İnanılmaz, herkes flashback'te bir şeyleri hatırlıyor. Aklımızla oyunlar oynuyor dizi. Onun harici müzikleri, besteleri falan da hiç ilgi çekici değil. Çok fazla gitmez. Ratingler de zaten 3'le falan açıldı. 2-3'te ki bu kasta rağmen, ki Uraz da çok sevilen bir isimdir. Yazık olmuş ona diyebiliriz bu proje bazında. Dizi ne anlatıyor? Abi dizi bir üçlü çatışmayı anlatıyor. İncila bu eve bir hizmetçinin yanında gelen küçük bir kız Naz tarafından zorbalık görüyor ve aynı şeyde kardeş gibi yaşıyorlar ama çok da kardeş gibi değiller. Bir de bunların küçüklüğünde Mete diye de bir çocuk var, Uraz'ın canlandırmış olduğu. Bunu da aileler işte eğlendirmeye çalışıyor aslında Mete ile Naz'ı. Daha küçüklükten beri onu birbirine yapmaya çalışıyorlar. Modern beşik kertmesi aslında. Modern beşik kertmesi olayı var aslında. Zoraki bir evlilik süreci falan var. Bunların ilişki çıkışı bir ilişkisi oluyor Naz'la. Naz telefonunu falan açmadığını görüyoruz. İkisi de başka insanlarla görüşüyorlar bu noktada. İncil Adam da ama Mete'nin zamanında hoşlandığını da görüyoruz. İncil'in de hala ona boş olmadığını görüyoruz. Ve yıllar sonra İncil'a ile Mete karşılaşıyor. Ve İncil'le Mete'nin kim olduğunu aslında hemen kavruyor ve bir kıyafetçide karşılaşmalarıyla olaylar patlıyor ve Naz'ın da nişanı biraz zehir oluyor gibime geldi. Olmadı da, bölüm sonunda da öpüştüler falan yani. Hani hiç wow'da olmadım. Ya şimdi dizide şöyle bir şey var. İncila karakteri muhtemelen uzun bir süre saklanarak bu ilişkiyi sürdürmeye çalışacak Mete kanadında. Mete de herhalde Naz'la beraber hani bir evliliğe doğru yelken açacaklar. Herhalde uzun vadede de şunu göreceğiz. Naz İncila'yı yanına alacak. Bunlar aynı evde üçlü olarak yaşayacaklar gibi arka plandaki olaylar dönecek. Ama şu bana çok şey gelmiyor. Hani dizinin ana ismi Sakla Beni ya. İncila karakteri ne kadar saklanabilir ki? 10 bölüm mü saklanacak? 20 bölüm mü saklanacak? Sezon finaline kadar mı saklanacak? Nereye kadar abi saklanabilir? Bir yerde patlayacak çünkü bu karakter. Abi ilk bölümde kaç tane mantık hatası vardı biliyor musun? Ben saydım 9 falan. Gözle görülür 9 tane var yani.
Öyle söyleyeyim. Özellikle flashbackleri. Ya flashbackleri falan. Yani istersen konuşalım hadi ya. Konuşmayacaktım ama zor duruyorum konuşmak için. Hocam flashback sahnesini biraz özetle. Çünkü ben gerçekten küfür ederim falan. Şimdi sıkıntı yemeyelim YouTube'dan. Sen kendini biraz sansürleyerek anlat onu. Çünkü ben sansürlemeden anlatamam büyük ihtimal. Şimdi şöyle, İncila diye bir kız var. Ailesini kaybetmiş. Halasıyla beraber bir yalıya geliyor. Bu yalıda da yalının esas kızı Naz'ın yanına veriliyor. Şimdi flashback sahnesinde ne görüyoruz? Mete diye bir karakteriniz var. Mete geliyor, işte oyun oynayalım mı falan diyorlar. Taş kağıt makas falan oynuyorlar. Sonrasında Mete ile Naz yukarıya çıkıyor. Naz diyor ki sana bir şey göstereceğim. Neyse yukarı çıkıyorlar. Bizim İncila da bunu takip ediyor ve kapı aralığından bunları izliyor. Ve orada gerçekten rezalet bir sahne görüyoruz. Sahnenin ne olduğunu ben anlatmayacağım. Siz de bilmeyin. İzleyenler bilsin sadece. Ve aile bunları basıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 8-9 yaşında bir çocuğa nasıl bunu oynatabilirsiniz, bu sahneyi? Aile de oturaklı bir aile değil ki. Dedeyle birinin kızı takılmış. Oradaki evli çiftten erkek olan öbür ailenin kızıyla Mete'nin teyzesiyle takılıyor falan. Berbat bir senaryo var zaten. Herkes birbiriyle takılıyor. Ama her şey bir yana, o sahne ne? Abi bilmiyorum ya, yetişkinlerin hadi mevzularını anlıyoruz da şimdi çocuklara böyle bir sahne çektiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bugün bir kısa film falan çekmeye çalışın bağımsız ve bir oyuncuyu oynatmaya kalkın. Bir kere oyuncuya pedagog gerekiyor. Pedagog varken nasıl çekildi böyle bir sahne bilmiyorum. Ya yönetmen nasıl bir direktif verdi abi? Ne dedi de böyle bir sahneye? Ha, gerçekten anlatırken insanın yüzü kızarıyor. Ya mesela o at binme sahnesi ilk dakikalarda O da çok gördüğümüz. kötü. Ya orada nasıl ikna ettiniz? Küçücük oyuncuya ne dediniz? Senin üstüne binecek ve at taklidi yapacaksın. Ya ne seyrediyoruz abi biz? Arkadaşın işte şey yapacak, seni böyle at olarak kullanacak, öyle gideceksiniz arkadaşa falan mı dediler, ne bileyim hani, ya bunun hukuki olarak bir suç olduğunu bilmiyorlar mı acaba? Çok travmatik bir sahne. Çocuk ne için olduğu de. belli değil. Ailenin tavırları da çocuklara çok yüksek. Ya o çocuklar bundan 5 sene sonra 10 sene sonra çok travmatik şeylere yol açabilecek bir sahne o. Tabii ki bakın, pedagog bulundurulmak zorunda setlerde. Ama yani pedagog da bir yere kadar herhalde eşlik edebildi. Çünkü biz ne seyrettik? Ya o da çekmeyin etmeyin demiştir sonuçta kendi profesyoneline dayanarak, ama ya bir şey olmaz falan, kullanmayız en kötü deyip çekmişlerdir büyük ihtimal yani. Ama kullanman da ya bir noktada gerekmiş, ama göstermeseler de sanki olurmuş ya o sahnede. Belki nasıl yapılabilirdi bilmiyorum. O sahnenin tasarlanması da çok kötü yani. Göstermesen de yine kötü ki. Göstermesenle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu sahne çok tepki çekti zaten ve Rütük'le bakanlık devreye girdi. Bölüm tekrarlarında o sahneyi çıkartmışlar. Ha, YouTube'da vardı ama. Evet, YouTube'da vardı. Çıkartacaksan niye koydun ki en başta? Tepki çeksin, konuşulsun, ondan sonra dizinin PR'ı yapılsın diye mi koydun? Ya gözden kaçmış olamaz bu kadar şey. Tepki çekeceğini düşünmediler herhalde ki, nasıl düşünmezsin? O da enteresan. Yani bir aceleleri de yoktu. Bayağıdır hazırlanılan bir işti yani bir de bu. Çok bekleniyordu sakla beni. Kendilerine saklasalarmış keşke. Tabii bir yalı var. Klasik çarpık ilişkiler var. İki aile arasındaki insanların geçmişinden veya şimdiden devam eden birbirleriyle ilişkileri var. Güç mücadeleleri var. Çıkar ilişkileri var. Ekonomik durumu zayıflayan bir Naz ailesi var. O yüzden de kızlarını vermeye çalışıyorlar. Çocukluğunda ona istismar uygulamış bir çocuğa karşı. Mete ile Naz'ın ilişkisi de çok inişli çıkışlı. İkisi de birbirini aldatıyor her şekilde ama evlenmeyi de bir noktada istiyorlar. Çok ilginç bir hastalıklı bir durum var. Dizide normal karakter yok. Klasik freak show bir şey izliyoruz yani. Hani akıl sağlığı kimsenin yerinde kalmıyor. Bu tarz dizilerin hani şey diye düşünülüyordu ya, hani Kırmızı Oda ile falan başlamıştı. İşte aslında insanları terapi ediyoruz dizi izlerken falan. Yok, ben yani OGM dizilerini izlediğimde psikolojim daha çok bozuluyor açıkçası. Beni terapi etmiyor bu diziler. Özellikle bahsettiğimiz o sahne izleyenin de psikolojisini bozacak bir sahne. Bunu bir çocuk izliyor. Ne yapacaksın? Televizyonda anne babasıyla izliyor. Diyor ki anne bu ne? 8 yaşında falan, nasıl açıklayacaksın abi yani? Ne diyeceksin yani? O sahneden daha tehlikeli o bilinçaltına kazanan şey. Türkiye'de bir de şu sıkıntı da var abi. İnsanlar ergenliğe girdiklerinde okullarda da buna ayrı bir özel bir eğitim de yok yani. Hani insanların ne yapacağına dair, ne erkeklere ne kadınlara falan. Müfredatta da bu tarz bir eğitim de olmadığı için, aileler de bunu çok bence çocuklara karşı net açıklamadığı için de zaten cinsellik bir problem olarak, tabu olarak da çıkıyor toplumda. Diziler de daha ergenliğe girmemiş karakter üzerinden bunu yaptığında hiçbir şey diyemiyorum ya. Yazık ya, gerçekten yazık. Söylenecek hiçbir söz yok. Yapımı da yani şu ana kadar geçen sezonda bir tane diziyi batırmışlardı böyle. Hani iyi başlayamıyorlar bir türlü. Niye bilmiyorum açıkçası. Ömer'le Yalı Çapkın'ı götürüyor sanki. Dizide neyi beğendin diyeceğim de, beğendiğin bir şey var mı? Yok, dizide hiçbir şey beğenmedim yani. Bunu söylemek çok kötü bir şey. Yani beğenecek nokta bulabiliriz. Hani şunu diyeyim bari. Mete'nin evini beğendim. Çok güzel bir yalı bulmuşlar Boğaz'a karşı. Oraya beğendim. Başka da beğendiğim hiçbir şey yoktu dizide. Benim beğendiğim bir detay var. Cemre Baysel'in küçüklüğünü oynayan kız, yani İncila'nın büyük bir küçüklük
galiba birbirlerine çok benziyor. Güzel kast. Aa bak o çok doğru abi. Onu iyi çalışmışlar. Yani cast direktörü zaten oyuncu seçimleri de bence karakterlerle uyuyor. O konuda başarılılardı. Ama bir dizide sadece cast direktörünün ve mekan sorumlusunun iyi olması ve diğer her şeyin çok kötü olması ömrü hayatımda görmediğim bir şeydi. OGM'ye teşekkür etmiyoruz bunu bize yaşattığı için. Ne halleri varsa görsünler, ne diyelim. Bu diziye devam eder misin? Ya bu diziye devam etmem. Kimseye de önermem. Özellikle yanınızda küçük birisi varsa asla önermem. İzlemeyin, izlettirmeyin diyelim yani. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin yapım şirketine de. Böyle şeyler yaparak nereye kadar giderler bilmiyorum. Videoyu isterseniz beğenebilirsiniz. Kanalda abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Görüşürüz.